Sevgilim, annemin kartını al. 130.000 euro birikimi var. Oğlum Eric Sterling'in oturma odasından gelen sesini duydum ve sanki yer ayağımın altından kayıyormuş gibi hissettim. Mutfakta ellerim un içindeyken öğle yemeğini hazırlıyordum. Bu sözler duvarı delip bana bir yumruk gibi çarptı. Az önce ne duyduğuma inanamadım. Kendi oğlum. Benim 9 ay karnımda taşıdığım, onu emzirdiğim ve babası bizi terk ettikten sonra tek başıma büyüttüğüm çocuk. Lena Sterling'a banka kartımı kendi kartıymış gibi uzatıyordu. Sanki 40 yıllık emeğimle biriktirdiğim o 130.000 euro onunmuş gibi. Yıkanmış dizlerle yabancı insanların zeminlerini temizleyerek, sabaha kadar dikiş dikerek harcadığım bir ömür. Bunların hepsi sanki hiçbir şey değildi. Oturup kalmıştım. Oklavayı masaya bıraktım ve dona kaldım. Kalbim o kadar hızlı atıyordu ki kulaklarımda duyabiliyordum. "Emin misin tatlım? Annen kızmaz mı?" diye sordu Lena, her zaman kullandığı o tatlı ses tonuyla. Bir şeyler istediğinde takındığı o sahte ses. "Annem hiçbir şey demez. Burada bedavaya yaşıyor, bizim yemeğimizi yiyor, bizim imkanlarımızı kullanıyor. Bu, bize biraz yardım etmesi için yapması gereken en az şey. Ayrıca zaten yaşlı. Bu kadar paraya ne ihtiyacı var? Bizim masraflarımız var, bir hayatımız var," dedi Erik. Her kelime sırtıma saplanan bir bıçak gibiydi. Tezgahtaki hamura baka kaldım. Gözlerime yaşlar doldu ama tutmaya çalıştım. Ağlamayacaktım. Bu evde son 20 yılda yeterince ağlamıştım zaten. Erik beni bu evi almak için küçük dairemi satmaya ikna ettiğinden beri. Bedava. Onun söylediği kelime buydu. Sanki evde bedavaya yaşıyordum. Sanki her gün pişirdiğim yemekleri bedava yiyordum. Sanki her ay tamamen emekli maaşımla ödediğim tüm giderleri bedavaya kullanıyordum. Kendime tek bir kuruş bile ayırmadan. Lena'nın adımlarını duydum. Kapıya gidiyordu. Çantasını aldı, araba anahtarlarını. Benim banka kartımla alışveriş merkezine gidiyordu. Erik'in verdiği şifreyle, hayatım boyunca biriktirdiğim her kuruşa erişerek. "Alışveriş merkezine gidiyorum. Bir şeye ihtiyacın var mı sevgili kayınvalidem?" diye seslendi sahte bir nezaketle. Sanki arkadaşmışız gibi. Sanki yıllardır oğlumu benden parça parça koparmamış gibi. "Hayır, teşekkür ederim," dedim, arkamı dönmeden, yüzümü göstermeden. Kapının kapanışını duydum. Arabanın motoru çalıştı. Ses uzaklaştı. Mutfakta sandalyeye oturdum ve ellerime baktım. Kırışmış, lekeli yaşlı bir kadının elleri. 14 yaşımdan beri çalışan eller. 130.000 euronun her bir kuruşunu hatırlıyordum. Her biri bir hikayeydi. Bir fedakarlık. Bir vazgeçiş. İlk 10.000 euroyu terzi atölyesinde kazandım. Haftada 6 gün, sabah 6'dan akşam 8'e kadar çalışarak. Günde 8 euro. Onları yatağımın altındaki zarfta sakladım. 3 yıl sürdü. Neredeyse her gün aç kaldım, yeni ayakkabı bile almadım. Sonraki 20.000 euro, pazar günleri yaptığım ek temizlik işlerinden geldi. Dinlenmem gereken tek günde. Zengin ailelerin villalarında 8 saatlik iş için 50 euro ödüyorlardı. Her pazar 3 ev temizliyordum. 150 euroyu hiç harcamadan biriktiriyordum. Geri kalanı yıllar boyunca kendime hiçbir hayat bırakmamaktan geldi. Kıyafet almamak, kuaföre gitmemek, dışarıda yemek yememek. Herkes yaşarken ben her kuruşu sayıyordum. Ve hepsi ne içindi? Bir gün kendime ait küçük bir yerim olsun diye. Kimsenin bana bedava yaşıyorsun diyemeyeceği bir ev. Ama şimdi kendi oğlum, sanki ben yokmuşum gibi kartımı vermişti. Erik elinde telefonla mutfağa geldi.
Bana bakmadı bile. Yemek hazır mı anne? Saat 3'te toplantım var. Hızlı yemem lazım, dedi. Son zamanlarda kullandığı o buyurgan tonla. Lena alışverişe gitti. Ev için birkaç şey almamız gerekiyordu, dedi gözünü telefondan ayırmadan. Ben cevap vermedim. Hamuru yoğurmaya devam ettim. Dediğimi duydun mu, diye sordu. Evet, dedim, dönmeden. Bir sorun mu var? Sesinde artık sinir vardı. Sanki sorun çıkaran benmişim gibi. Ona döndüm. Aynı gözler. Eskiden sevgiyle bakan gözler. Şimdi sadece sıkılma ve öfke. Bir sorun mu olmalı, dedim sakinliğimi koruyarak. Hayır, tabii ki yok. Bunlar ev için küçük şeyler. Zaten burada yaşıyorsun anne. Ara sıra masraflara katkı yapman normal, dedi. Ve tekrar telefonuna döndü, konuşma bitmiş gibi. Masraflara katkı yapmak. Bunu sanki her ay tüm emekli maaşımı vermiyormuşum gibi söyledi. Sanki bütün aile için yemek pişirmiyor, temizlik yapmıyor, çamaşır yıkamıyor ve ütü yapmıyormuşum gibi. Sanki 20 yıldır hayatımı onlara hizmet ederek geçirmemişim gibi. Anlıyorum, diyebildiğim tek şey buydu. Ve tekrar hamuruma döndüm. Erik mutfaktan çıktı ve ben, kendi baktığım küçük bahçeye pencereden baktım. Kendi ektiğim güller, her sabah suladığım çim, köşede yetişen domatesler. Hepsi, oğlumun tek sahibi benim dediği bir evin içindeydi. O an bir karar verdim. Artık sessizce izlemeyecektim. Bana kalan tek şeyi de elimden almalarına izin vermeyecektim. Lena'nın 40 yılda biriktirdiğim parayı bir günde harcamasına izin vermeyecektim. Ve kesinlikle artık bir evde hizmetçi gibi değil, anne gibi bile görülmediğim bir yerde yaşamayacaktım. Önlüğümü silip mutfağı bitirdim ve doğrudan odama gittim. Kapıyı kilitledim, eski telefonumu aldım ve bankanın kayıtlı numarasını çevirdim. Bekledim. Ulusal Banka, iyi günler. Ben Mari. Nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler, banka kartımı hemen iptal ettirmek istiyorum, dedim kararlı bir sesle. Lütfen adınızı ve hesap numaranızı doğrular mısınız, dedi çalışan. Tüm bilgilerimi verdim, güvenlik sorularını yanıtladım, doğum tarihim ve adresimi söyledim. Her saniye kalbim daha hızlı atıyordu. Sanki bir suç işliyormuşum gibi hissediyordum. Oysa ben sadece bana ait olanı koruyordum. Anlıyorum, Bayan Sterling. Kartınızla ilgili bir sorun mu var? Kayıp mı oldu, çalındı mı, diye sordu görevli. Diyelim ki, iznim olmadan kullanıldı, dedim dikkatli seçerek. Tamam. Kartınız hemen bloke ediliyor. Bu andan itibaren hiçbir işlem yapılamaz. Yeni kartınızı adresinize mi gönderelim? Hayır, buraya göndermeyin. Önümüzdeki hafta şubeden kendim alacağım, dedim hızlıca. Erik ya da Lena'nın yeni kartı ele geçirmesini istemiyordum. Tamamdır. Kartınız bugün 11:25'te iptal edilmiştir. Teşekkür ederim, deyip telefonu kapattım. Ellerim titriyordu. Yatağımın kenarına oturdum. Erik'in bana verdiği küçük odadaydım. Burası büyük yatak için küçük diyerek bana verilen tek kişilik yatak. Odaya baktım. 3x3 metre bir yatak, küçük bir dolap, bir komodin. Hepsi buydu. 4 odalı bir evde benim payıma düşen yer buydu. Lena'nın kocaman bir giyinme odası vardı, benim odamdan bile büyüktü. Erik'in kimsenin giremediği özel bir ofisi vardı. Bir televizyon odası, resmi bir yemek odası. Ama ben eskidenkiler olan en küçük odada yaşıyordum. Hiç şikayet etmemiştim. Çünkü o benim oğlumdu. Onu seviyordum. Bir gün beni tekrar annesi gibi göreceğini sanıyordum. Ne kadar safmışım.
O sırada Erik'in telefonu çaldı. Konuştu, sonra sesi değişti. Daha yüksek, daha panik. Nasıl bloke olur? Bu imkansız. Annem asla böyle bir şey yapmaz. Sesi giderek daha sinirli oldu. Lena, bekle, annemi arayacağım. Ve birkaç saniye sonra kapım çalındı. Anne, orada mısın? Seninle acil konuşmam lazım. Kapıyı açtım. Erik elinde telefonla oradaydı. Yüzünde endişe ve öfke karışımı bir ifade vardı. Lena alışverişte. Kartın çalışmıyormuş. Sen mi bloke ettin, diye sordu. Ona baktım. Ve 20 yıl sonra ilk kez korkmadan gerçeği söyledim. Evet. Ben bloke ettim. Ne? Neden? Lena kasada dolu alışveriş arabasıyla bekliyor. Çok utanç verici bir durum. Benim iznim olmadan kartımı kullandı, dedim sakin. Anne, saçmalama. Sadece ev için birkaç şey alacaktı. Hemen bankayı ara ve açtır. Hayır, dedim. Erik bağırdı. Anlamıyorsun. Lena 2000 euroluk alışverişle kasada. 18.000 euro, diye düzelttim soğuk bir sesle. Benim paramdan. Bunlar ev için, yeni televizyon, kanepe, eşyalar. Ben onaylamadım. Bu benim param, dedim. Sen bu evde yaşıyorsun, elektrik, su, internet kullanıyorsun. Ve sana her ay 500 euro emekli maaşımı veriyorum. Yemek yapıyorum, temizlik yapıyorum. Bu yeterli değil mi, dedim. 500 euro hiçbir şeye yetmez. Bencil oluyorsun. Ben 130.000 euro biriktirdim. Erik, neden buna ihtiyacın var, dedi. Çünkü kendi evimi almak istiyorum. Ve artık sana yük olmak istemiyorum, dedim. Erik dondu. Kim dedi sana yük olduğunu? Az önce söyledin. Sessizlik. Ben öyle demek istemedim, dedi. Ama söyledin. Sonra ekledim. Şu anda Lena'nın kasadaki utancını, benim paramdan 18.000 euro harcamasından daha çok önemsiyorsun. Lena benim eşim. Ben de senin annenim. Beni koruman gerekmez mi? Erik sustu. Ve o sessizlik her şeyden daha ağırdı. İçinde onun yüzünde bir çatışma görebiliyordum. Vicdanı ile Lena'ya olan sadakati arasındaki savaş. İnsanlar birbirini aile içinde affeder. Aileler sorunlarını birlikte çözer, kaçıp gitmekle değil. Aileler birbirine saygı da duyar, dedim sakin ama net bir sesle. Ve sen yıllardır bana saygı duymadın. Biz sana asla kötü davranmadık anne, dedi Erik sesini yükselterek. Sana bir ev, yemek, her şeyi verdik. Bana bir ev değil, bir odanın içine sıkışmış bir yaşam verdiniz, dedim. Yediğim her lokmayı bile bir lütuf gibi hissettirdiniz. Bu da aile içinde paylaşım, anne. Abartıyorsun. Derin bir nefes aldım. Ben sana her ay 500 euro emekli maaşımı veriyorum, dedim net bir şekilde. Bu eve taşınırken de 18.000 euro verdim. Şimdi neden hala benim kartım kullanılıyor? Erik bir an sessiz kaldı. Anne, biz sadece eksikleri tamamlıyorduk, dedi daha yumuşak bir tonla. Ama gözlerinde artık eskisi kadar kendinden emin bir ifade yoktu. Anne, lütfen kartı sadece bugün için aç. Lena çoktan orada. Her şeyi seçti. Onu böyle rezil edemeyiz, dedi Erik, artık daha yumuşak bir tonla ve beni suçluluk duygusuyla yönlendirmeye çalışarak. Hayır, Erik. Ve Lena'ya söyle, eve dönsün.
Üçümüz konuşmalıyız, dedim, beklemediğim bir kararlılıkla. Anne, bunu büyütme lütfen, diye yalvardı Erik. Ben büyütmüyorum. Siz izinsiz kartımı aldınız. Siz benim paramı kendi paranız gibi harcamayı planladınız. Ben sadece bana ait olanı koruyorum, dedim ve kapıyı kapatmak için bir adım geri çekildim. Erik kapının önünde kaldı. Yavaşça tıklattığını duydum. Anne, lütfen aç kapıyı. Kızma, dedi, çocukken yaptığı o sesle, bir zamanlar kalbimi eriten ama şimdi sadece öfke uyandıran sesle. Cevap vermedim. Yatağa oturdum ve bekledim. Ayak seslerinin uzaklaştığını duydum. Onun telefonda Lena'yı aradığını duydum. Sonra Lena'nın çığlığı telefondan o kadar yüksek geldi ki, duvardan geçer gibiydi. Annen deli. Kasada aptal gibi bekliyorum. Kasiyer müdürü çağırdı. Bir rezalet. Ve ilk kez içimde en küçük bir suçluluk bile hissetmedim. O utanmalıydı. Ben 20 yıl boyunca utanmıştım. Aile toplantılarında bizimle yaşayan anne diye tanıtıldığım her an. Lena'nın arkadaşlarına ev işlerinde yardım ediyor dediği her an. Yarım saat sonra Lena'nın arabasının geldiğini duydum. Kapı o kadar sert kapandı ki duvarlar titredi. Topuk sesleri eve yayıldı. Her zaman fırtına öncesi gelen o ses. Annen nerede, diye sordu Lena, sesi zehir doluydu. Lena sakin ol, dedi Erik. Sakin mi? Annen hayatımın en büyük rezaletini yaşattı. 20 kişi izledi. Kasiyer müdürü çağırdı. Oradan kaçmak zorunda kaldım. Onu gözümde canlandırabiliyordum. Kırmızı yüz, titreyen eller. Biliyorum ama bugün sabah konuştuklarımızı duymuş. Kızgın, dedi Erik. Ne yani? Gerçeği söylediysek ne olmuş? O burada bedava yaşıyor. En azından gerektiğinde yardım etmeli, dedi Lena. Her kelime içimdeki gerçeği doğruluyordu. Onlar için ben bir insan değil, bir para kaynağıydım. Kapıyı açtım ve salona gittim. Lena elinde boş alışveriş torbalarıyla bana öfkeyle baktı. Yolanda, ciddi konuşmamız lazım, dedi, selam bile vermeden. Sizinle konuşmamız lazım, dedim sakin. Küçük koltuğa oturdum. Bana izin verilen tek yer orasıydı. Büyük koltuk Lena'nın alanıydı. Neden kartını bloke ettin, diye saldırdı. Sana rezillik yaşattım, çünkü 18.000 euroyu izinsiz harcamaya çalıştın, dedim. Bu sadece senin paran değil. Biz aileyiz, diye bağırdı Lena. Ben senin ailen değilim, Lena. Ben Erik'in annesiyim. Param benim. Ben kazandım, ben biriktirdim, ben karar veririm, dedim. Anne, abartma, dedi Erik. Televizyon eski, kanepe eski. O zaman kendi paranızla alın, dedim. Masraflar var, dedi Lena. Ve sonra uzun bir liste başladı. Kredi, faturalar, yemek, internet. Ben size her ay 500 euro veriyorum, dedim. Bu hiçbir şey değil, dedi Lena. O zaman bırakın gideyim, dedim. Birbirlerine baktılar. Burası senin evin, dedi Erik. Hayır, dedim. Sen sabah söyledin. Bu senin evin. Ben sadece burada kalıyorum. Sessizlik. Ben yalnız kalacağım, biliyorum, dedim Lena'ya. Ama en azından huzurlu olacağım. Yalnız ölmek mi istiyorsun, dedi Lena. Yalnız ve huzurlu olmak, mutsuz kalabalıktan iyidir, dedim. Kimse seni mutsuz etmiyor, dedi Lena alayla. Hayır, bana değer vermiyorsunuz, dedim. Senin maaşın yetmez, diye bağırdı. Öyleyse birini tutun. Ben gidiyorum, dedim. Hiçbir yere gidemezsin, diye bağırdı Erik arkamdan.
Kapıyı kapattım. Ve dışarıda tartışmaları devam etti. Biri çok yumuşak davranıyorsun diyordu. Diğeri bu bir problem diyordu. Ve ikisi de beni artık bir insan değil, çözülmesi gereken bir mesele gibi konuşuyordu. Ben odama kapandım. Ve ev yavaş yavaş eski sessizliğine geri döndü. Gecenin çöktüğü ve evin tamamen sessiz olduğu anda eski telefonumu aldım ve bana teselli vereceğini bildiğim tek numarayı çevirdim. Karin Meyer. Ömür boyu arkadaşım, beni gerçekten tanıyan tek kişi. Yolanda, ne oldu? Saat neredeyse 10 diye endişeyle cevap verdi Karin. Ve ben çöktüm. O sabah duyduklarımdan başlayarak Lena ile olan kavgaya, 18.000 euroluk harcama planlarına ve yaşım ve yalnızlığım hakkında söylenen incitici sözlere kadar her şeyi anlattım. Karin beni bölmeden dinledi ve yıllardır ağlamadığım kadar rahat bir şekilde ağlamama izin verdi. Yolanda, dikkatle dinle, dedi sonunda. Yarın bana geliyorsun. Ne kadar gerekiyorsa benimle kalacaksın. Orada daha fazla kalamazsın. O ev senin ruhunu öldürüyor. Karin, sana yük olamam. Küçük bir evin var. Yatağın var, Yolanda. Ve o yatak, saygı görmediğin bir evden daha rahat. Yarın geliyorsun. Bu bir rica değil, bir emir. O gece neredeyse hiç uyumadım. Tavanı izledim ve 20 yıl önceki o anı düşündüm. Erik yeni evlenmişti ve bana büyük bir ev alacağız ama peşinat eksik demişti. Ben de küçük dairemi satıp 50.000 euroyu ona vermiştim. Bu bir borç, anne. 2 yıl içinde geri ödeyeceğim demişti. Ama 2 yıl geçti, 5 yıl, 10 yıl ve o borç hiç konuşulmadı. Her söylediğimde sinirlenmişti. Ben sana burada barınma ve yemek veriyorum. Bu zaten yeter, demişti. O an anladım ki safmışım. Kendi oğluma körü körüne güvenmişim ve o bu güveni kullanmıştı. Daha kötüsü, bunu 20 yıl boyunca kabul etmiştim. Çünkü yalnız kalmaktan korkuyordum. Ama yalnızlık korkusu, onurdan daha güçlü olmamalıydı. Böyle devam edemezdim. Cuma sabahı erkenden kalktım. Her zamanki gibi kahvaltıyı hazırladım, masaya koydum ama bu kez onları servis etmek için kalmadım. Duş aldım, en iyi kıyafetlerimi giydim ve dolabın arkasındaki eski valizlerimi çıkardım. Çok eşyam yoktu. Birkaç kıyafet, ayakkabılar, fotoğraflar, belgeler ve küçük bir ahşap kutu. Annemden kalan alyans, kız kardeşimin verdiği gümüş küpeler ve ilk maaşımla aldığım ince bir kolye. Hepsi 2 valize sığdı. Erik ve Lena'nın uyandığını duydum. Kahvaltı ediyorlardı. Hiçbiri kapımı çalıp iyi misin demedi. Sanki sadece işe yaradığımda vardım. Bekledim. Erik işe gitti. Lena çıktı. Motor sesi uzaklaşınca valizlerimi aldım. Evi bir kez daha gezdim. Yıllarca temizlediğim mutfak. Hiç rahat oturamadığım salon. Her zaman köşede oturduğum yemek odası. Anahtarları masaya bıraktım. Yanına bir not koydum. Erik, gidiyorum. Artık sadece param için var olduğum bir evde kalamam. 20 yıl için teşekkür ederim ama onurumu geri almam gerekiyor. Beni arama. Yerleşince sana haber veririm. Seni seviyorum ama kendimi daha çok seviyorum. Anne. Bir taksi çağırdım. Komşu Klaus bana baktı. Tatile mi gidiyorsunuz? Öyle sayılır, dedim. Valizlerim taksiye yüklendi. Şoföre Karin'in adresini verdim. Şehri izledim. Her sokak beni Erik ve Lena'dan biraz daha uzaklaştırdı. Ve ilk kez üzüntü değil, rahatlama hissettim.
Karin kapıda beni bekliyordu. Bana sarıldı. O sarılmada yılların yükü boşaldı. Güvendesin, dedi. Evi küçüktü ama huzurluydu. Ne küçümseyen bakışlar vardı ne de incitici sözler. Bu kanepe senin, dedi. Sana olan borcumu ödeyemem, dedim. Arkadaşlar bunun için var, dedi gülümseyerek. O gün telefonum çalmaya başladı. Erik. Açmadım. Mesaj bıraktı. Anne neredesin? Endişeleniyorum. Endişe mi? Dün bağırırken yoktu. 18.000 euroyu planlarken yoktu. 20 yıl boyunca yoktu. Şu anda cevap vermeyeceğim, dedim Karin'e. O öğleden sonra balkonda oturduk. Ve dedim ki, beni en çok acıtan şey para değil. Beni en çok acıtan şey, 20 yılımı oğlumun sevgisini kazanmak için harcamış olmam. Karin ellerimi tuttu. Yılların kırıştırdığı ama hala güçlü ve sıcak ellerdi. Yolanda, dikkatli dinle. Sen 20 yılını onun sevgisini kazanmaya harcamadın. Sen 20 yıl boyunca koşulsuz sevgi verdin. Bu çok büyük bir fark, dedi Karin. Problem sen değilsin. Problem Erik'in ve o kadının sahip olduklarını nasıl değerli göreceklerini bilmemeleri. Ama ben onun annesiyim, dedim. Anneler çocukları için fedakarlık yapar. Evet, dedi Karin. Ama çocuklar da annelerini sevmelidir. Sevgi tek taraflı değildir, Yolanda. Fedakarlığın da bir sınırı vardır. Eğer fedakarlık senin ruhunu öldürüyorsa, bu artık sevgi değil, kendini yok etmektir. Karin her zamanki gibi haklıydı. O, yıllardır birlikte çalıştığımız tekstil fabrikasından beri en yakın arkadaşımdı. Beni en iyi o tanıyordu. Evliliğimin çöküşünü görmüştü. Erik'i tek başıma büyütüşümü görmüştü. Bu evde yavaş yavaş silinişimi görmüştü. Artık kendini düşünmelisin, dedi. Ne istiyorsun? Seni ne mutlu eder? Ben kendi evimi istiyorum, dedim. Kendi alanım olsun. Kimsenin bana gereksiz olduğumu hissettirmediği bir yer. Sabah kahvemi içerken kimseye yük olduğumu düşünmediğim bir ev. Televizyon izlerken koltuğu işgal ediyorsun denmediğim bir hayat. Konuşurken içimde bir şey güçlendi. Yarın ev bakmaya başlıyoruz, dedi Karin kararlı bir şekilde. O gece Karin'in çekyatında uyudum. Yıllardır uyuduğum en huzurlu geceydi. Ne kapı sesi korkusu vardı, ne aşağılanma, ne de yeni bir günün endişesi. Sabah telefonum hala kapalıydı ama kaç çağrı olduğunu tahmin edebiliyordum. Umursamadım. İlk kez ben önceliktim. O gün birlikte kahvaltı yaptık, güldük, eski anıları konuştuk ve plan yaptık. Sonra evleri gezmeye çıktık. 5 daire vardı. Birincisi karanlıktı. İkincisi küflüydü. Üçüncüsü iyiydi ama 4. kattaydı ve merdivenler dizlerimi zorlayacaktı. 4.'sü sorunluydu. Ama 5.'si. İçeri girer girmez kalbimi kazandı. 60 metrekare 2. katta küçük bir park manzaralı pencereler. Aydınlık, temiz, huzurlu. Fiyatı nedir, diye sordum. 55.000 euro, dedi ev sahibi. Kalbim hızlandı. Param yetiyordu. Hatta geriye 75.000 euro kalıyordu. Alıyorum, dedim. Ve o an. Ben ilk kez kiracı değil, hayatımın sahibi olacak bir kadın gibi hissettim. Bir hafta sonra ev benim olacaktı. O gün evi kapattık, 5.000 euro kapora verdim. Karin bana sarıldı. Başardın, dedi. Gerçekten başardım, dedim. O akşam telefonu açtım.
32 cevapsız çağrı Erik'ten, 17 Lena'dan. Ve mesajlar. Başta endişeli, anne neredesin? Sonra öfkeli, bunu büyütme. Sonra tehditkar, polise gideriz. Karin mesajları görünce sinirlendi. Bu çocuk delirmiş, dedi. Ben derin bir nefes aldım. Ve Erik'e uzun bir mesaj yazdım. Ben iyiyim. Güvendeyim. Bir arkadaşımın yanındayım. Kendimi toparlamak için evden ayrıldım. 20 yıldır kendimi yük gibi hissettim ve dünkü olay bardağı taşıran son damla oldu. Bir ev satın aldım. Bir hafta içinde taşınıyorum. Bu bir ceza değil, kendime verdiğim bir karardır. Yerleşince sana adresimi vereceğim. Seni seviyorum ama bunu yapmam gerekiyor. Gönderdim. Ve o 2 tik çıktı. Mesaj ulaşmıştı. Sonra ekrandaki mavi tikleri gördüm. Mesajın okunduğunu gösteriyordu. 3 nokta belirdi. Erik yazıyordu. Kayboldu, tekrar belirdi, tekrar kayboldu. Sonunda cevap geldi. Anne, bu delilik. Sen böyle aniden ev satın alamazsın. Sana kim bakacak? Hastalanırsan kim yardım edecek? Bunu düşündün mü? Ayrıca Lena çok öfkeli. Kasadaki rezalet için senden özür bekliyor. Eve dönmeliyiz ve yetişkinler gibi konuşmalıyız. Mesajı 3 kez okudum. Hiçbir özür yoktu. Hiçbir sorumluluk kabulü yoktu. Sadece daha fazla suçlama, daha fazla manipülasyon, daha fazla endişe kılığında baskı. Karin bana baktı. Cevap verecek misin? Evet dedim ve kısa ama net bir mesaj yazdım. Erik, ben 68 yaşındayım, 98 değil. Kendime bakabilirim. Lena'ya özür borçlu değilim. O, iznim olmadan paramı harcamaya çalıştı. Özür dilemesi gereken varsa o sizsiniz. Hazır olduğunda konuşuruz. Anne. Mesajı gönderdim ve telefonu tekrar kapattım. Karin haklıydı, zihnimi toparlamak için mesafe gerekiyordu. Pazar günü hayatımın en huzurlu günlerinden biriydi. Sabah birlikte kiliseye gittik. Yıllardır gitmemiştim. Çünkü her pazar Lena'nın büyük aile kahvaltıları vardı ve ben mutfakta çalışırdım. Sonra bit pazarına gittik. Ucuz ama güzel şeyler bulduk. 80 euroya küçük bir yemek masası. 30 euroya tencere seti. Tabaklar, bardaklar, havlular. Karin bana yeni bir nevresim takımı aldı. Yeni hayatın eski izler taşımamalı, dedi. Ve ben ilk kez mutluluktan ağladım. Eşyaları Karin'in bodrumuna koyduk. Her parça yeni hayatıma atılan bir adımdı. Pazartesi noterde noter Simon Wilson ile görüştüm. Her şey temizdi. 55.000 euro ve 5.000 euro masraf. Bir hafta içinde satış tamamlanacak, dedi. Evet, dedim. Nakit ödeyeceğim. Borçsuz, tamamen bana ait bir ev istiyorum. O an kendime inandım. Dışarı çıktığımda şehir bile farklı görünüyordu. Artık birinin hayatını taşımıyordum. Kendi hayatımı inşa ediyordum. O akşam telefonu açtım. Erik, 32 arama. Lena, 17 arama. Ve mesajlar. Önce panik. Anne neredesin? Sonra öfke. Bunu büyütme. Sonra tehdit. Polise gideriz. Karin sinirle güldü. Onlar seni yıllarca incitti, şimdi mağdur rolündeler. Ben mesaj yazdım. Bir hafta içinde evime taşınıyorum. Bu bir ceza değil, benim kararım.
Sizi seviyorum ama kendimi daha çok seviyorum. Gönderdim. Ve 2 tik geldi. Ertesi günler hazırlıkla geçti. Mobilyalar, küçük eşyalar, ikinci el alışverişler. Sonra banka işlemi. 50.000 euro gerçekten büyük bir tutar, dedi görevli abine. Evet, dedim gülümseyerek. 68 yaşında ilk evimi alıyorum. Mari gülümsedi. Büyükannem 70 yaşında kendi evini aldı. Hayatının en güzel yıllarıydı. O an içimde bir umut doğdu. Geç değil. Hiçbir zaman geç değil. Perşembe günü Erik geldi. Ve kapı çaldı. Karin bana baktı. Çıkmasına izin ver. Kapıyı açtım. Erik bitkindi. Yorgun, uykusuz, kırılmış. Anne, dedi. Erik, dedim. Konuşabilir miyiz? Burada konuşabiliriz, dedim. Başladı. Her şey kontrolden çıktı. Biz hata yaptık. Ama sen de bizi bırakıp gitmemeliydin. Yine aynı ton. Sorumluluk yok, sadece yön değiştirme. Ben sana neden gittiğimi yazdım, dedim sakin. Anne, biz aileyiz. Çok güzel, Bayan Sterling, diye onayladı Noter Wilson. Devamında işlem resmi olarak tamamlanma aşamasına gelmişti. Belgeler tek tek kapatıldı, imzalar kontrol edildi ve noterdeki atmosfer artık tamamen son adım havasına bürünmüştü. Şu anda mülkün devri tamamlanmak üzere. Tüm belgeler eksiksiz. Birkaç son imza daha kaldı, dedi noter sakin bir sesle. Kadın elini hafifçe geri çekti ama içindeki heyecanı bastıramıyordu. Bu sadece bir ev değil, onun özgürlüğüydü. 20 yıl sonra ilk kez gerçekten kendine ait bir hayatın eşiğindeydi. Karin onun yanında sessizce duruyordu, gururla, sanki kendi başarısıymış gibi. Son imzalar da atıldığında Noter Wilson dosyayı kapattı ve gülümsedi. Artık resmi olarak bu ev sizin, Bayan Sterling. Tebrik ederim. Bir anlık sessizlik oldu. Sanki Yolanda o cümleyi tam olarak anlamak için zamana ihtiyaç duydu. Sonra derin bir nefes aldı. Gerçekten benim mi, diye sordu kısık sesle. Evet, dedi noter. Tamamen sizin. O an Yolanda'nın içindeki tüm yılların ağırlığı çözülür gibi oldu. Sanki yıllardır taşıdığı görünmez yük ilk kez omuzlarından kayıyordu. Karin hemen onu sarıldı. Başardın, dedi fısıldayarak. Gerçekten başardın. Yolanda'nın gözleri doldu ama bu kez bu gözyaşları acıdan değil, özgürlükten geliyordu. Ve o an şunu biliyordu. Artık kimse ona yük diyemezdi. Artık kimse onun hayatını kontrol edemezdi. Artık kendi evinin sahibiydi. Çok acıyor. O benim oğlum. Her zaman acıyacak ama. Bir an durdum, boğazımdaki düğümü yutmaya çalıştım. Ama kendimi kaybetmenin acısı, onu kaybetmenin acısından daha büyüktü. Karin hiçbir şey söylemedi. Sadece elindeki bulaşık süngerini bıraktı ve bana yaklaştı. Sanki yanlış bir şey söylemekten korkuyordu. Sonra usulca omzuma dokundu. Yolanda, dedi kısık bir sesle. Sen bunu söyleyebiliyorsan artık geri dönmezsin. Başımı hafifçe salladım. Gözlerim doluydu ama ağlamıyordum. Bu kez o eski, parçalanmış ağlamalardan biri değildi. Daha çok içimdeki bir düğümün çözülmesi gibiydi. Geri dönmem, dedim net bir şekilde. Çünkü dönersem yine aynı yere düşerim. Yine görünmez olurum. Yine kendimi yok sayarım.
Karin derin bir nefes aldı. Bu söylediklerin çok büyük bir karar. Biliyorum, dedim. Ama ilk kez büyük bir kararı başkası için değil, kendim için veriyorum. O an mutfakta bir sessizlik oldu. Dışarıdan hafif bir araba sesi geldi, sonra yine sessizlik. Ev küçüktü ama içinde tuhaf bir huzur vardı. Sanki duvarlar bile nefes alıyordu. Karin tezgaha yaslandı. Erik seni arayacak, dedi. Biliyorum. Belki daha sert olacak. Biliyorum. Belki seni suçlayacak. Zaten yaptı, dedim hafif bir acı gülümsemeyle. Bütün hayatım boyunca yaptı. Karin başını salladı. Peki sen ne yapacaksın? Bir an düşündüm. İçimde ilk kez bir panik değil, netlik vardı. Cevap vermeyeceğim, dedim. Her mesajına değil. Her çağrısına değil. Artık açıklama yapmak zorunda değilim. Karin gözlerime baktı. Bu zor olacak. Evet, dedim. Ama özgür olmak da zor. O akşam yemek yedik. Basit bir yemekti. Çorba, ekmek, biraz peynir. Ama bana bir ziyafet gibi geldi. Çünkü ilk kez kimse bana ne pişireceğimi söylemiyordu. Kimse acele ettirmiyordu. Kimse yüzünü ekşitmiyordu. Yemekten sonra balkona çıktım. Hava serindi. Şehir ışıkları uzaktan yanıp sönüyordu. Ellerimi korkuluklara koydum ve derin bir nefes aldım. Ben buradayım, dedim kendi kendime. Gerçekten buradayım. Telefonum o sırada içeride titredi. Bir mesaj daha. Sonra bir tane daha. Karin seslenmedi. Ben de içeri girmedim. O an kararımı vermiştim. O telefon artık hayatımı yönetmeyecekti. Ertesi gün sabah erken uyandım. Alışkanlıkla bir an eski evdeymişim gibi hissettim. Kalk, kahvaltı hazırla, sessiz ol, kimseyi rahatsız etme. Ama sonra etrafıma baktım. Küçük odam, kendi eşyalarım, kendi mutfağım. Kimse beklemiyordu. Ve ilk kez zorunluluk yerine istek vardı. Kahvemi yaptım. Pencerenin önüne oturdum. Uzun uzun dışarı baktım. İçimde garip bir boşluk vardı ama bu boşluk korkutucu değildi. Temizdi. Karin öğlene doğru geldi. Elinde poşetler vardı. Bugün dolabı düzenleyeceğiz, dedi sanki en normal şeymiş gibi. Ve sonra biraz yürüyüş yapacağız. Sürekli evde oturmak yok. Gülümsedim. Emir gibi konuşuyorsun. Karin göz kırptı. Evet. Ama bu sefer senin iyiliğin için. Birlikte güldük. Uzun zamandır ilk kez içten bir kahkahaydı bu. O gün yürürken telefonum yine çaldı. Ekrana baktım. Erik. Bir an durdum. Karin de durdu. İstersen açma, dedi. Telefon bir kez daha çaldı. Sonra sustu. Cebime geri koydum. Hayır, dedim sakin bir sesle. Artık açmayacağım. Ve yürümeye devam ettik. O sokakta, o küçük şehirde, hayat ilk kez bana karşı değil, benimle birlikte ilerliyordu. Karin anlayışla başını salladı ve artık bu konuda hiçbir şey söylemedi. Çünkü söylenecek başka bir şey kalmamıştı. Sonraki günler bir uyum süreciydi. Yolanda yeni evinin rutinlerini öğrenmeye başladı, bazı komşularıyla tanıştı ve çevredeki dükkanları keşfetti. Evin yakınında 2 blok ötede taze meyve ve sebze satan bir pazar, 3 blok ötede şimdiye kadar tattığı en lezzetli ekmekleri yapan bir fırın ve köşede Lena adında iyi kalpli bir kadının işlettiği bir eczane vardı.
İlginç bir tesadüfle bu Lena, oğlunun hayatındaki Lena ile tamamen farklıydı. Yolanda sade ama huzurlu bir düzen kurdu. Sabah erken kalkıyor, kahve yapıyor, kahvaltısını park manzarasına karşı yapıyordu. Sonra ev işlerini kendi hızında, kimse baskı yapmadan yapıyordu. Öğleden sonraları kitap okuyor veya istediği programları izliyordu. Akşamları ise küçük, sevdiği yemekleri pişiriyordu. Taşınmasından bir hafta sonra Erik'ten yeni bir mesaj geldi. Karin onu engellemesini söylemişti ama Yolanda hala bir umut taşıyordu. Mesajda Erik, eski evlerine gidip Yolanda'nın eşyalarını ne yapacaklarını soruyordu. Yolanda ise sakin bir şekilde kalan eşyaları bağışlamalarını ya da atmalarını söyledi. Kendisi için önemli olan her şeyi zaten yanına almıştı. Bundan sonra Erik'ten bir cevap gelmedi. 2 hafta sonra Yolanda pazarda Lena ile karşılaştı. Bir an göz göze geldiler ama Lena hiçbir şey söylemeden ters yöne gidip uzaklaştı. Bu durum Yolanda'ya garip bir şekilde acı değil, rahatlama verdi. Çünkü artık o dönemi gerçekten kapattığını hissetti. Bir ay sonra Karin küçük bir akşam yemeği organize etti. 6 kadın bir araya geldi, yemek yediler, güldüler, hikayeler anlattılar. Anya eşinden, Bettina yemek tariflerinden, diğerleri seyahat hayallerinden bahsetti. Anya, Yolanda'ya "Artık senin hayalin ne?" diye sordu. Yolanda bir an durdu. Çünkü uzun yıllar boyunca sadece hayatta kalmaya odaklanmıştı. Şimdi ilk defa gerçekten düşünmesi gerekiyordu. Net bir cevabı yoktu ama artık hayal kurmaya başlayabileceğini fark etti. Bir hafta sonra parkta yaşlı bir kadınla tanıştı. Kadın, 80 yaşını geçmiş olmasına rağmen enerjik ve mutluydu. Kocasını kaybettikten sonra ve çocukları farklı şehirlere dağıldıktan sonra yalnız yaşamayı öğrenmişti ve bunun hayatının en özgür dönemi olduğunu söylüyordu. Bu sohbet Yolanda'yı derinden etkiledi. Çünkü o da yavaş yavaş aynı şeyi keşfediyordu, kendi hayatı. Sonraki aylarda Yolanda kendini yeniden bulmaya başladı. Bir örgü kursuna yazıldı, parkta her gün yürüyüş yapmaya başladı ve yeni insanlarla tanıştı. Hayatı artık başkaları için yaşamak değil, kendi için yaşamak haline gelmişti. Karin ile her hafta düzenli olarak öğle yemekleri yapıyorlardı. Bu buluşmalar Yolanda'nın haftanın en sevdiği zamanı olmuştu. 3 ay sonra Erik'ten yeni bir mesaj geldi. Bu kez tonu farklıydı. Lena ile ilişkilerinin kötüye gittiğini, onun da sürekli tatminsiz olduğunu ve artık bazı şeyleri anladığını yazıyordu. Yolanda'ya yaşadıklarını daha iyi kavradığını söylüyordu. Yolanda mesajı okuyunca içinde hem özlem hem de temkinli bir taraf hissetti. Hemen affetmek ve her şeyi eski haline döndürmek istiyordu ama artık kendini korumayı öğrenmişti. Karin'e mesajı gösterdi. Karin, "Ne yapacaksın?" diye sordu. Yolanda artık netti. Oğlu olsa bile kendi sınırları vardı. Sevgi, kendini yok etmek anlamına gelmemeliydi. Bu yüzden Erik'e açık bir mesaj yazdı. Onu sevdiğini ama eski düzenin artık olmayacağını, eğer bir ilişki kurulacaksa bunun saygı ve sınırlar içinde olacağını söyledi. Erik ertesi gün cevap verdi. Anladığını yazdı ve bir gün onu ziyaret edip yeni evini görmek istediğini söyledi. Yolanda kabul etti ama bu kez koşullarını o belirliyordu. Ve o pazar günü saat 3'te Erik kapıya geldi. Kapıyı açtığımda farklı bir Erik gördüm. Daha zayıf, saçlarında daha fazla ak vardı, gözleri yorgundu ama aynı zamanda daha yumuşaktı. "Merhaba anne," dedi titrek bir sesle. "Merhaba oğlum," diye cevap verdim ve kapı eşiğinde birbirimize sarıldık. Bu uzun, iyileştirici bir sarılmaydı. Söylenmemiş birçok şey vardı aramızda. Ona evi gösterdim. Her odayı dikkatle gezdi, mobilyalara dokundu, duvarlardaki fotoğraflara baktı.
Her şeyi inceleyerek dolaştı. Çok güzel, anne. Küçük ama çok sıcak. Sana benziyor, dedi Erik içtenlikle. Masamı pencerenin yanına kurduk. Ona kahve ve o sabah aldığım kurabiyeleri ikram ettim. Saatlerce konuştuk. Erik bana Lena ile yaşadığı sorunları anlattı. Onun sürekli daha fazla para, daha fazla eşya, daha fazla statü istediğini söyledi. Ayrıca terapiye başladığını da anlattı. Terapistim bana, Lena ile aslında seninle babamın arasında olan şeyleri tekrar ettiğimi gösterdi. Onun seni kötü davranmasına izin verdim çünkü evliliğimi korumaya çalışıyordum. Ama fark etmeden seninle olan ilişkimi feda etmişim, dedi Erik gözyaşlarıyla. Erik, babanla sen iki farklı insansınız. Babam bizi terk etti. Sen kaldın ama yanlış bir şekilde de olsa kaldın. Bunu şimdi fark etmen, değişebileceğin anlamına gelir, dedim ve elini masanın üzerinden tuttum. Bir gün beni affedebilir misin, diye sordu Erik. Seni zaten affettim oğlum. Affetmek senin için değil, benim içimdeki öfkeyi bırakmak içindir. Ama affetmek, unutmak ya da eskiye dönmek değildir. Daha sağlıklı sınırlarla devam etmektir, diye sakin bir şekilde açıkladım. Erik anlayışla başını salladı. Lena senin burada olduğunu biliyor mu, diye sordum. Evet, hoşuna gitmedi ama artık ilişkilerime karar verme gücünü ona vermiyorum. Bu benim değişimim, dedi kararlı bir şekilde. O günden sonra ilişkimiz yavaş ama gerçek bir şekilde yeniden kuruldu. Erik 2 haftada bir beni ziyaret etmeye başladı. Her zaman tek başına, her zaman saygılıydı. Hayatımı, aktivitelerimi, arkadaşlarımı soruyor, gerçekten dinliyordu. 6 ay sonra Erik ve Lena boşandı. Bu beni şaşırtmadı. Bazı ilişkiler toksik temeller üzerine kurulur ve sonunda çöker. Erik küçük bir eve taşındı ve kendi içsel yolculuğuna başladı. Bugün, benim eve taşınmamdan 1 yıl sonra, parkın karşısındaki penceremde oturuyorum ve gün batımını izliyorum. Bankada 75.000 euro hala duruyor. Evim tamamen bana ait. Emekli maaşımla temel ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Mütevazı ama onurlu bir hayat yaşıyorum. Erik 2 haftada bir beni ziyaret ediyor. İlişkimiz mükemmel değil ve muhtemelen hiç olmayacak ama dürüst. O daha iyi bir oğul olmayı öğreniyor. Ben de sınırları olan bir anne olmayı öğreniyorum. Karin hala benim en güçlü dayanağım, seçilmiş ailem. Örgü kursundaki kadınlar sosyal çevrem oldu. Gelecek yıl küçük bir yolculuk planlıyorum. Hayatım boyunca kendime hiç izin vermediğim bir şey. Hayatım sıradan, lükssüz ve gösterişsiz. Ama 20 yıl boyunca sahip olmadığım bir şeye sahibim, huzur. Kendi alanım var, kimse bana yük olduğumu hissettirmiyor. Kendi param var, kimse onu benden almaya çalışmıyor. Kendi hayatım var, kimse kontrol etmiyor. Bazen geriye bakıyorum ve keşke daha önce cesaret edebilseydim, diyorum. Ama sonra anlıyorum ki acı veren her deneyim beni buraya getirdi. Şimdi 69 yaşındayım. Kaç yılım kaldığını bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Bu evde, kendi alanımda, onurumla yaşadığım her gün kazanılmış bir gündür. Ve bu, bir ömür başkaları için yaşadıktan sonra, bankadaki her paradan daha değerlidir.